Çat'ın genelinde bu tür göletler çok fazla. Burada bu gölet olduğu müddetçe bu balıkları tutabiliyorlar. Şu anda artık gölün son balıkları. Bakın şu anda bunun içerisinde böcek bile var. Şöyle göstereyim. O suyu içmeyi bırakın, elinizi dahi yıkamazsınız. Adelema köyü sakinleri çok şanslı. Normalde burada manuel bir su kuyusunun 5 katı pahalı büyük bir kuyuya sahipler. Güneş enerjisiyle çalışan ilk su kuyusunu ben burada gördüm. Bir taraftan gülüyorlar, bir taraftan eğleniyorlar. Birisinin sırtında çocuk, normal günlük işlerini yapıyorlar. Çok hoşuma gitti. Arabamızla köyden köye yolculuk yaparken bu köylüler bizi durdurdular. Köyün muhtarı, şefi bu amcamız. Musa'nın tercüme ettiklerini söylüyorum. Musa biraz muhabbet etti. Bizi burada bir su kuyusu açmak için durdurdular. 350 kişi yaşıyormuş bu civarda ve 350 kişinin kullandığı kuyu buymuş. Bize bir su kuyusu açar mısınız diye durdurdular. Kişinin üzerinde nüfusu olan bir köyde sadece orada küçücük bir kuyu vardı. 15 metre derinliğinde. O kuyudan gözümüzün önünde su çıkardılar. O suyu içmeyi bırakın, elinizi dahi yıkamazsınız. Yani sağlıklı bir su değil, her türlü hastalığa davetiye çıkarabilecek bir su. Yani bakın şu anda bunun içerisinde böcek bile var. Şöyle göstereyim. Bu kuyu açma talepleri geldiğinde Musa'ya bunun kriterini sordum. Ne yapıyorsunuz dedim. Yani böyle bir yerin kriterlere uyuyor mu diye onu sordum. Kolay ulaşabilecekleri su kuyusu yoksa etraflarında biz oralara su kuyusu açıyoruz dedi. Buranın kriteri uyuyor mu diye sordum. Burası kriterlere tam uyuyor dedi. O köydeki amca aslında benim lisanımı, ben de onun lisanını anlamıyordum ama bana beden diliyle o kadar şeyler anlattı ki. Bunun karşısında ben de sponsorumuzdan özel rica edip buraya bir su kuyusu açtıracağım. Sponsorumuz kabul etse de etmese de bu su kuyusunu bir şekilde açtıracağım. Sözünü verdim. Burada Afrika'nın bir köyünden diğer bir köyüne gitmek gerçekten çok zor. Sadece şu hicrit ağacının dikenleri başlı başına arabaların lastiklerinin en büyük düşmanı. Şu gördüğünüz dikenler arabanın tekerini direkt patlatıyor. Bu hicrit ağacı burada sıkça var ve arabaların en büyük düşmanı bu. Gelirken bizim arabamızda da ufak bir dokunuş yaptı. Onun için bunları yolda gördüğümüzde kenarlara atıyoruz. Yolculuğumuza sağlam lastiklerle devam ediyoruz. من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال لازم ثورة في أفريقيا اليوم لازم ثورات في أفريقيا اليوم لازم ثورات في أفريقيا اليوم. Durmuş'un rotasının sponsorlarından Büşra Albaraka'ya teşekkür ediyoruz bu açtığı kuyu için. لازم ثورات في أفريقيا اليوم لازم نبني أفريقيا اليوم نضالات أجيال في أفريقيا اليوم لازم ثورة في أفريقيا اليوم. Su kuyusunu açtık ve baktık orada göletler var. Hemen çocuklar göletlerin içerisinde oynuyor. Bir şeyler yapıyorlar. Yanlarına vardık. Çocuklar aslında balık tutuyor.
Çat'ın genelinde bu tür göletler çok fazla. Buranın yağmur sezonunda Ekim, Kasım, Aralık aylarında çok yağan yağmur bu tür göletleri çoğaltıyor ve bu 2 ay boyunca burada kalıyor. Tabii ki bu göletler, bu su gelince buraya bereket getiriyor. Buradan tarım, içme suyu, bütün ihtiyaçlarını, suyla alakalı ihtiyaçlarını hem insanlar hem hayvanlar burada kullanabiliyorlar. Yağmur sezonu bittiğinde sular çekilmeye başlıyor. Yavaş yavaş sular aşağıya doğru çekiliyor. Normalde burası şu alana kadar, ağaçların olduğu bölgeye kadar gölet halindeyken şu anda bu seviyede. Buraya peki balıklar nasıl geliyor, nasıl yumurtluyor? Bunun ilginç bir hikayesi var. Buradaki balıklar tam suyun çekilmeye başladığı anda küçük küçük bütün yumurtalarını suyun, toprağın üzerine bırakıyorlar. Toz halinde yumurtalar olduğu için suyla beraber toprağın 25 metre altında kalıyor. 8 ay, 9 ay toprağın altında, çorağın içerisinde bu yumurtalar kalıyor. Tekrar yağmur sezonu geldiğinde, buralar tekrar gölet olduğunda bu yumurtalar çıkıyor ve balık haline geliyor. Burada tutulmuş olan balıklar var. Burada bu gölet olduğu müddetçe bu balıkları tutabiliyorlar. Şu anda artık gölün son balıkları, en son şu haldeyken bile tutuyorlar. Bunları kavurup pazarlarda satıyorlar. Dışarıdan bakıldığında bir köyde düşünsenize, su yok, elektrik yok, yol yok. Dışarıdan baktığımızda bu insanlar nasıl yaşıyor, nasıl hayatını geçiriyor diye düşünüyoruz ya. Aslında bu insanlar dışarıyı görmemişler. Yüzyıllarca Allah bu insanlara değişik şekilde çeşitli rızıklar göndermiş. Bu göletlerden, hayvancılıktan, tarımdan, köylerinden hiç çıkmadan neşeli bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Buşri Albaraka Su Kuyusu 2'nin açılışı bize nasip oldu. Hadi bismillah. Burada düşünün 3-4 çocuklu bir aile. Sabahleyin erken kalkıyor, 2 tanesini oduna gönderiyor, 2 tanesini su almaya gönderiyor, eşi de gıda bulmaya gidiyor. Akşama kadar bütün mesaileri bu. Su geldiğinde ne oluyor? Çocuklar okula gidebiliyor, anne baba dinlenebiliyor, bağ bahçe yapabiliyor. Bu sudan insanlar, hayvanlar, herkes nasibini alıyor. Yani burada su demek hayat demek.
Adelema köyüne geçtik. Çok renkli, çok neşeli insanlar gördük. Adelema köyü sakinleri çok şanslı. Normalde burada manuel bir su kuyusunun 5 katı pahalı büyük bir kuyuya sahipler. Güneş enerjisiyle çalışan ilk su kuyusunu ben burada gördüm. Kuzeyde Adalema köyündeyiz. Burası diğer köylere göre çok şanslı. Çatın kuzeyine geldiğinizde su çıkartmak daha zor. Manuel pompa çalışmıyor. 60 metreden çıkıyor. Bu köyün şansı güneş paneliyle su kuyusunun çalışması. Burada gündüzleri güneş olduğu müddetçe devamlı su akıyor. Su boşa gitmiyor. Buraya da küçük bir havuz yapmışlar. Burada biriken suyu hayvanlar içebiliyor. Şimdi burada gördüğümüz hayvanlar bu topluluğun gitmesini bekliyor. Çat'ta özellikle kuzeyde bir su kuyusu açıldığında yarım saatlik yollardan bütün insanlar buralara geliyor ve burası adeta bir pazar yeri gibi oluyor. Yani suyun olduğu yer her zaman bereketli ve kalabalık oluyor. Afrika'nın köylerine geldiğinizde gelişi güzel hediyeler dağıtmak olmuyor. Buranın sorumlusuna vermek gerekiyor. Burada eğer para verirseniz paranın inanın hiçbir hükmü yok. Buraya eğer gelirseniz gelirken yanınızda hediye getirmeniz gerekiyor. Özellikle köyün kadınlarını onurize etmek istiyorsanız sabun hediye etmeniz gerekiyor. Eğer çocukları sevindirmek istiyorsanız şeker ve pasta getirmeniz gerekiyor ve köylüyü de komple sevindirmek istiyorsanız azık getirmeniz gerekiyor. Biz gayri ihtiyari çocuklara birkaç defa para verdik. Çocuklar paraya baktı ama arkasından yanımdaki arkadaş bir küçücük şeker verdi. Direkt ona koşarak gittiler. Onun için buralarda hediye dağıtırken bile çok dikkat etmek gerekiyor. Onların onurunu kırmadan onların sorumluluklarına verip onlar kendi aralarında zaten adaletli bir şekilde dağıtıyorlar. Adelema köyü girişinde kadınlar bizi renkli görüntülerle karşıladı. Burada küçük küçük dibeklerde normal unlarını öğütüyorlardı, unlarını yapıyorlardı. Böyle o kadar neşeli ve ritimli bir şekilde dövüyorlardı ki çok hoşuma gitti. Bir taraftan gülüyorlar, bir taraftan eğleniyorlar. Birisinin sırtında çocuk, normal günlük işlerini yapıyorlar. Çok hoşuma gitti. Daha sonra içeriye girdik, bize çay ikram ettiler. Böylece orayı da görmüş olduk. Why can't we live a peaceful life?